Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık bir etol şal modeli çalışacağız. Ben yine her zamanki gibi etol şal şeklinde çalıştım. Ama sizler bu modelden çok güzel bluzlar yapabilirsiniz, çantalar yapabilirsiniz. Aklınıza gelen tüm örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok önceden beri bu modeli sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat biraz karmaşık ve zor olduğunu düşünüyordum. Ta ki örene kadar. Şöyle 2 sıra ördükten sonra sizler de göreceksiniz ki inanılmaz kolay bir model. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Şu Alize Angora Gold şal ipi kullandım. Çok güzel koyu bir tarçın rengi. Ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum ama hemen şöyle renk kodunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, buradaymış. Renk kodu 36 arkadaşlar. Ve şimdi sizlerle daha net görebilmeniz için şöyle spagetti yarn baby koton ipiyle göstermek istiyorum. Koton iple de çok güzel duruyor. Her iki farklı iple de nasıl duruyor hem de görmüş oluruz. Kullandığım tığ numarası ise şöyle hemen göstermek istiyorum. İki ipte de 2.50 milimlik tığ kullanacağım. Şöyle biraz da yakından göstermek istiyorum size bu güzelliği. Gerçekten inanılmaz güzel. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Sizler için küçük bir parça çalıştım. Evet, çok güzel fular da yapılır diye düşünüyorum. Şu anda çok aklıma gelmiyor ama eminim sizler bu modelle neler yapılabilir hemen bu videonun altına yorum olarak eklersiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. İpime bir düğüm attım ve 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim. Tığ başına 2 kez doluyorum. Pardon, 3 kez doluyorum ve ilk çektiğim zincire şu şekilde batıyorum ve 2 kapatarak dörtlü bir trabzan yapıyorum. Bakın, şöyle bir yuva yapmış olduk. Böyle yuva yaparak ilerleyeceğiz istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Bir büyük bir küçük yuvalar yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını bir kez doluyorum ve hemen şurada gördüğünüz 2 ilmeğe battım. İkili bir trabzan yaptım. Bakın, bir büyük bir küçük yuva yaptım. Yine şimdi büyük bir yuva yapacağım. 2 3 4 5 6 tığın başını 3 kez doluyorum ve yine şuradaki 2 ilmeğe batarak dörtlü bir trabzan yapıyorum. 2 ilmek kapatarak. Evet, bu şekilde olacak. Tekrar küçük bir yuva, 3 zincir, tığın başını doladığım şuradaki 2 ilmeğe batıyorum, ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir, 3 kez doluyorum ve yine şuradaki 2 ilmeğe batarak dörtlü bir trabzan. Bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Eğer etol şal yapacaksanız normal şal ebatları 80 santim. 80 santim boyunca bu şekilde uzatacaksınız. Evet, muhakkak bu büyük yuvaların çift sayı olması gerekiyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 2 3 kez doluyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Ben 1-2 tane daha örüp hemen döneceğim. Çok videoyu uzatmak istemiyorum çünkü. Evet arkadaşlar, toplamda büyük yuvaları şöyle 2 4
6 tane yaptım. Büyük yuvayla başladım. Büyük yuvayla bitiriyorum arkadaşlar. Hemen burada bakın bitişte bir zincir çekiyorum ve hemen şöyle dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tığın başını 2 kez doladım. Ve bakın şu büyüğü atlıyorum. Hemen küçüğün bakın hemen şöyle küçük yuvanın şu yanına batıyorum. Bakın. Yanına battım. 2 ilmek kapattım. İkisi tığımda. 2 kez tığın başında oluyorum. Bu sefer küçük yuvanın diğer bakın bitiş noktasına batıyorum. Ve 2 kapattım ve son olarak 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bakın bu şekilde olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın küçük yuvam burada. Hemen küçük yuvaya batırıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar şöyle göstereyim. 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8. Tığın başını 2 kez doluyorum. Büyük yuvayı geçtim. Yine küçük yuvanın başlangıç noktasına batıyorum. 2 kapattım. 2 kez doluyorum ve küçük yuvanın bitiş noktasına battım. 2 kapattım ve son olarak 3 ilmeği aynı anda topladım. Şöyle size de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde devam ediyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar büyük yuvaya atlıyorum. Küçük yuvanın içine battım. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada yine küçük yuvaya aynı işlemi yapacağım. Başlangıç noktasına battım. 2 kapattım. 2 kez doladım. Bitiş noktasına battım. 2 3 ilmeği aynı anda topladım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen burada bakın şöyle tam buranın bitiş noktasına batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Hemen şöyle şuraya göstermek istiyorum. Tam olarak sıralama bu şekilde 3 tane model yapmış olduk. Şöyle dikkatlice bakarsanız kafanızı karıştırmak istemiyorum. Başlangıcı biraz zor gibi arkadaşlar ama ördükçe inanılmaz kolaylaşıyor. Bu bizim kurulum sıramız. Bu sıradan sonra artık hep aynı şekilde ilerleyecek. Hemen şöyle bir zincir çekip dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Bakın burada 8 zincirlik bölümün içine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tığın başını doladım. İçine battım. Bir tekli trabzan yani 3 ilmeği kapatıyorum. Daha sonra aynı zincir boşluğuna 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Bir tane tekli trabzan, bir sık iğne. Bakın hemen altında V bir yuvayı gördüğümüzde burada sık iğne yapmıyorum. Hemen diğer zincir boşluğuna battım. Sık iğne. Tekli trabzan. 5 tane ikili trabzan. 1 2
3 4 ve 5. Tekli trabzan, sık iğne. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Şu şekil. Şimdi bakın, burada hemen şuranın altında bu şekilde üçgen bir yuva yok. Sık iğne var. Hemen bu sık iğneyi gördüğümde batıyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Zincir yuvasına battım. Sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan yapıyorum 5 tane. 2 3 4 ve 5. Bir tane tekli trabzan, bir sık iğne. Hemen bu bitişte bir bakıyorum, altında üçgen yuvam var. Hemen burada sık iğne yapmıyorum. Buraya hemen karşıya geçiyorum. Zincir boşluğuna sık iğne yaparak başlıyorum. Tekli trabzan, 5 tane ikili trabzan. 2 3 4 5. Bir tane tekli trabzan, bir sık iğne. Bakın, şimdi bu bitişte sık iğne var. Hemen sık iğne tepesine batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Zincir boşluğuna geldim. Sık iğne, tekli trabzan, 1 2 3 4 5. Tekli trabzan, sık iğne. Buraya geliyorum. Üçgen yuvam var. Hemen karşı tarafa geçtim. Sık iğne ile başlıyorum. Tekli trabzan. Burayı kesmek istemedim arkadaşlar. Kafanız karışmaması için. 2 3 4 5. Tekli trabzan, sık iğne. Ve son olarak bakın, burada bir sık iğne var. Hemen o sık iğneyi batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve bu sırayı bitiriyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Sizinki de bu şekilde tamamdır. Şimdi burada 1 2 3 4, eğer kasma yaparsa 5 zincir de çekebilirsiniz. Modeli çevirdim. Tığın başını 2 kez doladım. Bir sıra yuva sıramız var. Bir sıra ikili trabzan sıramız var. Yuva sıralarımız da değişiyor arkadaşlar. Şimdi bakın, buradan itibaren iyi izleyebilirsiniz. Kurulum sırasında kafanız karışabilir. Şimdi burada bakın, ben hiç diğerini de sayarak yapmadım. Tam ortaya batırıyorum. Şöyle tam ortaya battım. 2 2 2 ilmek kapatarak bu şekilde burayı birleştiriyorum. 8 zincir, 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın, hemen ortaya geldim. Sık iğne olan yere sık iğne ile kapattım. Şöyle bir görüntü oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi buraya geldim. 2 kez doladım. Yine tam ortaya batıyorum. 2 2 kapattım. Gerisi tığımda. Tığın başını doluyorum 2 kez. Tam ortaya bakın. Saymıyorum. Tam ortaya battım. 2 2 ve son olarak 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bakın, burada olduğu gibi buraya da üçgen bir yuva yapmış oldum. 1 2 3 4 5
6, 7, 8. Hemen burada bakın iki modelin arasındaki sık iğneye battım. Yani bir sık iğne yapıyorum. Bir de şöyle üçgen yuva yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın yine geldim buraya. 2 kez doladım. Tam ortaya battım. Modelin ortasına 2, 2 kapattım. 2 kez doluyorum. Diğer modelin ortasına battım. 2, 2 kapatıyorum. Son olarak 3 ilmeği aynı anda topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen buraya geldim. Modelin ortasına battım. Sık iğne. Yine 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığın başına 2 kez doladım. Son modelin ortasına battım. 2, 2 kapattım. 2 kez doladım. Son sık iğne tepesine batıyorum. 2, 2 ve son olarak 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum size. Bakın şu şekilde olacak. Evet, biliyorum biraz videoyu uzattım ama dediğim gibi başlangıcı biraz karışık gibi göründüğü için kesmek istemiyorum. Bir zincir çektim, modeli çevirdim, hemen dibine batıp bir sık iğne yaptım. Burada yaprak bölümlerimiz yine aynı ilerleyecek. Hemen sık iğne ile başlıyorum. Tekli trabzan. Buraları söylememe gerek yok, eminim anlaşıldı. 3, 4, buraları biraz hızlı öreceğim. Tekli trabzan ve sık iğne. Bakın önüme üçgen yuva gelmediği için hemen batıyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen diğer tarafa geçtim. Sık iğnemi yaptım. Tekli trabzanımı yaptım. 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekli trabzan, sık iğne. Bakın hemen aşağıya bakıyorum. Üçgen yuvam var. O yüzden ortaya batmadan hemen diğer zincir yuvasına geçtim ve yine sıralamamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve pardon 6 nereden çıktı? Tekli trabzan, sık iğne. Evet, bakın sık iğne bölümündeyim. Buraya hemen bir sık iğne yapıyorum. Hemen zincir boşluğuna geçtim. Bir sık iğne, bir tane tekli trabzan ve 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Tekli trabzan, sık iğne. Üçgen bölüme geldim. Hemen karşıya geçiyorum. Sık iğne ile başladım. Tekli trabzan, 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, sıralamamı bu şekilde yapıyorum. Sık iğneyi gördüğümde hemen batıp bir sık iğne, zincir boşluğuna geçtim. Sık iğne ile hemen burada yine sıralamamı yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Tekli trabzan ve sık iğne. Hemen şöyle dibine batırıyorum. Bakın buraya bir sık iğne yaparak sırayı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bakın
bir alttaki yuva sırasını unutmayalım arkadaşlar. Bir o yuva ile devam edeceğiz. Bir de şimdi göstereceğim yuvayla devam edeceğiz. İki farklı yuvayla devam ediliyor. Şöyle zaten model ortaya çıktı. Koton iple de inanılmaz güzel oldu bence. Ben bayağı beğendim. Evet, bir üst sıraya hemen geçelim. Burada 1 2 3 4, hatta 5 çekelim. Tığın başını 3 kez doladım, dibine batıyorum, 2 2 kapatarak şöyle dörtlü trabzan yapabilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Çok bol durursa daha az çekebilirsiniz. Eğer gevşek olursa daha az, eğer dar olursa daha fazla. Bu kenarlar tamamen size kalmış. Evet, burada 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın, bir alttaki sırada farklı başlamıştık. Bir üst sırada yuvaya farklı başlıyoruz. Hemen burada 8 zincirden sonra 2 kez doluyorum ve hemen önümdeki şu modelin tam ortasına battım. 2 2 kapattım. Tığın başını doladım. Yine diğer modele geçtim. 2 2 kapattım. Daha sonra hepsini bir kapattım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın, üçgen yuvalar ve sık iğneler. Her bir sırada burada üçgen yaptıysak bir sırada ortaya üçgen, aynı yere üçgen gelmiyor. Sık iğne geliyor. Bir üst sırada tekrar üçgen yapılıyor. Eminim ki anlaşıldı. Ama yeni öğrenin arkadaşlar, şöyle bastıra bastıra anlatmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen bakın, iki model arasına battım, sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine burada bir üçgen yuva yapacağız. 2 kez doladım, modelin tam ortasına battım. 2 2 2 kez doladım, diğer modelin ortasına battım. 2 2 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen şu iki model arasına batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine üçgen bir yuva yapıyorum. Kapattım. Yine 8 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tığın başını 2 kez doluyorum. Hemen dibine battım. Dediğim gibi buralar tamamen size bağlı. Kenarlar istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Evet, kapattım. Bir zincir çektim. Hemen yuvama bakıyorum. Bakın, şu anda ilk sıraya geldik. Yani buradayız. Evet. Buranın da hemen tekrar başlangıcını göstereyim. Zaten ilk sırada burayı örmüştük arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi attım. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Hemen battım. Sıralamamı yapıyorum. Sıralama aynı şekilde. Bir sık iğne, bir tekli trabzan, 5 tane ikili trabzan, bir tane tekli, bir sık iğne ile bitiriyoruz. 2 3 4 5. Tekli trabzanımı yaptım. Sık iğnemi yaptım. Hemen alta bakıyorum. Üçgen yuvam var. O yüzden hemen diğer bölüme geçip devam ediyorum. Evet, bu şekilde ben sırayı bitiriyorum ve içime sinmedi. Bir üst sıranın yine yuva sırasını göstermek istiyorum. Bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim.
Modelimi bitirdikten sonra bakın tam burada şu 2 tane trabzan tepesine batırıp sık iğne ile bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şahane bir şey çıktı. Evet, çok güzel oldu. Evet, hemen bir üst sıra 1 2 3 4 5. Ben bazı yerlerde 4, bazı yerlerde 5 çekiyorum. Siz takılmayın. Evet, bakın zaten belli. İlk sırada bakın şöyle bir üçgen yuva yapmışız yuvada. Hemen ikinci sırada yan yana ikili trabzan yapmışız. Şimdi tekrar burayı yapıyoruz. Yani 5 zincir çektim. 4 mü çektik? 4 veya 5 önemli değil. 2 kez doluyorum. Hemen modelin ortasına battım. 2 2 2 ilmek kapatıyorum. 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen şu iki modelin arasına batırıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 8 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 kez doladım. Hemen önümdeki modelin tam ortasına battım. Şöyle 2 2 kapattım. 2 kez doladım. Diğer modelin tepesine batıyorum. 2 2 ve 3 ilmeği aynı anda topladım. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen önümdeki iki modelin arasına battım. Sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve yine üçgen modelimi yapıyorum. Evet, iki kez doladım. Diğerine geçtim ve üçgen yuvamı yapıyorum. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. İyice göründüğünden emin olmak istiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir model. Elinize tığınızı aldığınızda hemen çıkarmanızı istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen iki model arasına battım. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 kez doluyorum. Hemen son modelin tam ortasına battım. 2 2 kapattım. 2 kez doladım. Burada 3 kez dolayabilirsiniz. Dediğim gibi bunu sürekli hatırlatıyorum, kasma yapmaması için. Bakın buradaki sık iğne tepesine battım. Şöyle 2 2 kapattım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Ve bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam ediyorsunuz. Şöyle biraz açıp göstermek istiyorum modelim nasıl diye. Evet. Eminim ki anlaşıldı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Az önce dediğim gibi tığınızı ve ipinizi aldığınızda modeli çıkarmanızı çok istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir model. Hemen diğerini tekrar şöyle getirmek istiyorum. İnanılmaz güzel bir model. Benim kediler yine bağırıyor. Siz onların kusuruna bakmayın. Evet, bu püskülleri de daha önceki şal videolarımda zaten göstermiştim. O diğer videolardan yapımını görebilirsiniz. Şöyle ilk kurduğumuz kutucukların içine yaptım. Gördüğünüz gibi. Eğer bulamazsanız da açıklamalar bölümüne linkini eklerim muhakkak. Evet arkadaşlar, bugünlük bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.